Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çayınızın, kahvenizin yanına çok kısa bir sürede hazırlayabileceğiniz lezzeti şahane bir kurabiye tarifiyle geldim. Tarifimde kullanmış olduğum malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Bu arada beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Sözü daha fazla uzatmadan hemen tarifimizin yapımına geçmek istiyorum. 150 gram kadar oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı ya da margarini karıştırma kabına alalım. Üzerine bir adet yumurtayı ilave edelim. Ardından bir çay bardağı toz şekeri ekleyelim. Bir paket vanilyayı da ekleyerek bütün bu malzemeleri güzelce karıştıralım. Kullanmış olduğum çay bardağının ölçüsü 100 mililitre. Birazdan su bardağıyla da unu ekleyeceğim. Su bardağının ölçüsü de 200 mililitre, yani evlerimizde olan klasik bardaklardan. Malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra unu ekleyebiliriz. İlk olarak 1 su bardağı un ekledim. Üzerine yarım paket kabartma tozu ekledim ve karıştırmaya devam ettim. Yoğurmaya devam ettim. Unu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Ben toplamda 2,5 su bardağı un kullanarak hamurumu istediğim yumuşaklığa getirdim. Sizin kullandığınız un miktarı değişkenlik gösterebilir. Bunu her zaman belirtiyorum. Un markasına göre miktar değişebiliyor çünkü. Yumuşak dokulu, şekil almaya müsait, şekil almaya uygun bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Birazdan sizlere son halini yakından da göstereceğim. Kıvamının nasıl olması gerektiğini. Bunu kontrollü bir şekilde ekleyerek yoğurmaya devam ediyorum. Kısa sürede toparlanıyor zaten. Yağlı bir hamur olduğu için. Hamurum istediğim kıvama geldi. Dokusu bu şekilde olmalı. Gördüğünüz gibi oldukça yumuşak ve şekil almaya oldukça müsait. Her şekilde sokabileceğiniz bir hamur. Kıvamı da çok güzel oldu. Tam olarak istediğim gibi 2,5 su bardağı unla, tekrar belirteyim. İri bir şekilde çekilmiş bademi hamurun üzerine ekliyorum ve yoğurmaya devam ediyorum. Bu aşamada fındık ya da ceviz de ekleyebilirsiniz. Fakat bu tarife ben bademi çok yakıştırıyorum. Kavala kurabiyesi lezzeti veriyor. Bademli bir şekilde denemenizi öneririm eğer sizler de seviyorsanız. Badem parçaları hamurun her yerine dağılıncaya kadar şöyle yoğurmaya devam ediyorum. Ardından şekil vereceğim. Az önce de belirttiğim gibi bu hamura dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben şöyle dondurma kaşığıyla şekil vermek istedim. Dondurma kaşığıyla yağlı kağıt serdim, fırın kabına yerleştirdim. Dilerseniz elinizde silindir yapabilirsiniz, yuvarlayabilirsiniz ve bıçakla dilimleyebilirsiniz, yuvarlak bir form verebilirsiniz. Ya da kurabiye şekilleriyle, aparatlarıyla şekil verebilirsiniz. Sizin kendi zevkinize kalmış. Ben bu şekilde top halinde şekil vermek istediğim için ve daha da pratik geldiği için bu şekilde hazırlamak istedim. Çok kısa sürede şekil verilebiliyor bu şekilde. Diğer tarafta fırınımı 170 derecede ısıttım. Kurabiyenize şekil verirken fırınınızı ısıtmaya başlayın. Bence şekil verdikten sonra önceden ısıtmış olduğum 170 derecelik fırına göndereceğim. 170 derecede toplamda 20 dakikada istediğim şekilde kurabiyelerim pişti. Pişme süresi fırından fırına farklılık gösterebilir, bunu hep belirtiyorum. Çok fazla rengi pembeleşmeden, koyulaşmadan fırından almamız gerekiyor. Fırından aldıktan sonra hemen dokunmuyorum. Biraz ılımasını bekliyorum. Ve ılık hale geldikten sonra servis tabağına alıyorum kurabiyelerimi. Servis tabağına aldıktan sonra son olarak üzerine pudra şekeri ekliyorum. Pudra şekeri eklemeden sade bir şekilde de servis edebilirsiniz. Ben yakıştırdığım için bir miktar pudra şekeri ekledim. Şimdi sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Kıyır kıyır ağızda dağılan lezzeti şahane bir kurabiye oluyor, inanın. İçerisine eklediğim badem bu tarife çok yakışıyor. Az önce de belirttiğim gibi ceviz ya da fındık ekleyerek de hazırlayabilirsiniz elbette. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum.
Ve hala kanalıma abone değilseniz yine aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak yanındaki bildirim ziline basarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek ümidiyle sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.